Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu bölümümüzde size büyükbaş hayvanlarda öksürük ve tedavisi hakkında bilgi aktaracağım. Malum havalar kış soğuk, hayvanların hastalığa yakalanma zamanlarından biri. Büyükbaş hayvanlarda öksürük neden oluşur ve sebepler nelerdir? Bu konuda hakkında bilgi verip daha sonrasında tedaviler hakkında bilgi vereceğim size. Baştan tekrar söyleyeyim arkadaşlar, yorumlarda yazıyorsunuz. Ben veteriner değilim. Sadece çocukluktan beri yaptığım, edindiğim tecrübelerden dolayı 40 yılımızı verdik bu işe. Veterinerler hep videolarda eleştiriyorlar bizi. Neden hani bir hayvan 30-40 bin lira olmuş, neden insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz ya da neden doğal tedavi yöntemlerini seçiyorsunuz diye bir sürü yorumlarda bulunuyorlar. Bize başka çare bırakmıyor arkadaşlar. Yani veteriner hekimler başka bir çare bırakmıyorlar. Yani daha önceki videolarımda da söylediğim gibi günümüzde sadece veteriner hekimler teoride okuyup, hepsini söylemiyorum, hepsi için geçerli değil söylediklerim, bir kısmı için gerçekten çok güzel hocalarımız var ama onlarda da imkan yok. Ellerinde bir imkan yok. Teşkilatlı bir hastane ortamında ya da hayvan hastanesi ya da tahlil, film gibi büyükbaş küçükbaşta yok. Kedi köpekte daha çok var ama büyükbaşlarda yok. Bunun için arkadaşlar eleştiriyorlar bizi, neden kendi tedavi yöntemlerinizi seçiyorsunuz diye. Bugün arkadaşlar bir veteriner getirdiğimizde 1,5-2 milyardan aşağıya gelmiyor. Ve yani kullandığı ilaçlar, piyasadaki ilaçlar, tahlil yok, film yok. Yani tanı koyamıyorlar arkadaşlar. Ve ilaç deneme yanılma, onlar da bizim gibi deneme yanılma usulü yapıyor. Yine tenzih ediyorum bazılarını. Bazıları gerçekten işinin ehli. Şimdi arkadaşlar öksürük dedik. Hayvanlarda öksürük. Öksürük kış sezonu olduğu için hayvanlarda daha çok rastladığımız viral bir enfeksiyon olarak birbirine de bulaşır özellikle. Bir hastalık türüdür. Öksürük neden olur? Soğuk algınlığı, özellikle hayvanlarda soğuk algınlığı ve ceryan, en büyük sebebi ceryandır. Hayvanların ceryanda kalmasıyla öksürük oluşur hayvanlarda. Benim dam şöyle gördüğünüz gibi, yani amatör bir şekilde yapıyorum. Şu yan taraflar açıktı ve o açıklardan giren rüzgarla hayvanlarda öksürük oluştu. Ceryan. Özellikle ceryan hayvana hasta ediyor arkadaşlar. Soğuktan korkmayın. Soğuk herhangi bir etken değil. Hayvan yemini suyunu düzgün yediği sürece sağlıklı bir hayvan için kesinlikle etken değil soğuk. Çünkü biz -5 derecelerde içeride suyun donduğu yerde hayvan baktık. Ne öksürük ne hastalık, hiçbir şeyle karşılaşmadık. Yemi suyu önünde olduğu sürece hayvan üşümez. Ama ceryana maruz kaldığında hayvan, bir yerden cereyan giriyorsa damınıza ya da taşıma esnasında kamyonda bir cereyan oluşmuşsa o hayvan direkt ciğerlerden, üst solunum yolu enfeksiyonu kapıp ciğerlerden hasta oluyor. Bunun tedavisi şöyle arkadaşlar. Yani piyasada Draxxin var mesela. Herkes Draxxin tutturmuşlar, Draxxin. Draxxin'i bir şekilde çalıştıramadım ben. Çok da denedim. Ama çalışmıyor. Draxxin çalışmıyor. Bu hayvanlarda öksürükte çalışacak. Size 3 tane ilaç önereceğim. Bunları kullanacaksınız. Bunların dışında hiçbir şey kullanmayacaksınız arkadaşlar. Bu ilaçlar sayesinde hayvanınızı kurtaracağız. Birinci ilaç arkadaşlar bize, yani piyasada satılan, bulunan bir ilaç. Şöyle gösteriyorum size. Flortek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde muazzam çalışıyor. Ama dozunda enjekte etmek lazım. Bu ilacı Flortek 15 kiloya 1'dir. Yani dozunun altında enjekte ederseniz hayvanda çalışmıyor. 15 kilo canlı ağırlık için 1 miligram 5 gün. Yanı sıra sadece tek bir şekilde olmuyor. Yine çalışmıyor. Yanında arkadaşlar bunun ağrı kesici, ateş düşürücü kesinlikle kullanmamız lazım. Çünkü hayvan hastalandığı zaman, burnu sümüklendiği zaman, tüyleri dikeldiği zaman, şöyle bakın, şu hayvan biraz keyifsiz şu anda. Ateş yapıyor bünye. Ateş yaptığı zaman iştahı da kesiyor. Onun için yanında bakın ağrı kesici olarak şöyle Villanov çok güzel çalışıyor arkadaşlar, bulabilirseniz. Villanov ya da bunu bulamazsanız Ketojezik, o da çok güzel çalışıyor. Bu da 20 kilo canlı ağırlık için 1 miligram enjekte ederek sabah akşam hayvanın ateş durumuna göre, eğer ki ateşi yoksa, ateş 38'in altındaysa günde bir kez Flortek'le bir uyguluyoruz. Yanı sıra da yine tekrardan bunların yanında kullanmamız gereken B vitamini.
piyasada bulabiliyoruz. Şöyle telefon parlıyor, pek görünmüyor. Şöyle size göstereyim. Evet arkadaşlar, Beforfel, bakın Berovit vardır, Tekno B vardır, Beforfel vardır. B vitamini dediğinizde buna da ulaşabilirsiniz. 20 kilo canlı ağırlığa 1 miligramda günde bir kez Beforfel 3'ünü 5 gün süreyle uyguladığımız halde hayvanımızda hiçbir şekilde öksürük kalmayacak. Çünkü bunu ben yıllarca denedim. Özellikle hayvan nakillerinde, hayvan götürüp getirmelerde, damda yeni gelmiş hayvan oranın iklimine ve o dama adapte olamadığı için öksürük oluşuyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu kapıyor hayvan. Ve bu da bulaşıcı. Nasıl bizde nezle, grip gibi ise hayvanlarda da bulaşıcı, bir diğerine bulaştırıyor. Ve damın tamamını öksürük sarıyor. Bunun için özellikle nakliyelerde bir yerden hayvan aldığımızda, getirdiğimizde damımıza sokmadan arabadan daha indirirken dediğim gibi canlı ağırlık 15 kiloya 1 miligram olacak şekilde Flortek uygulayalım. Hayvanımızı dama o şekilde koyalım. Bakın hayvan hiç rahatsızlanmayacak. Daha çabuk adapte olacak. Yanı sıra Berovit B ya da Beforfel uyguladığımızda hayvan stres, sıkıntı yapmadan dama adapte olacak. Şimdi hasta hayvanlarda dediğimiz gibi ateş yapıyor. Ateş yaptığı için, burun sümüklendiği için, bakın gözlerde çapaklanma, burun sümüklenme yaptığı için buna arkadaşlar hemen Flortek uyguluyoruz. Yani şu dana atıyorum kaç kilo? 120 kilo. 15'e 1 10 miligram fazla olsun. Fazlasında zarar yok. Yani fazla uyguladığımızda herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ama az uyguladığımızda ilaç çalışmıyor bu sefer. Yani tahmini kiloya göre 15'e 1 canlı ağırlık günde bir kez 5 gün olmak üzere Flortek, yanında ağrı kesicimiz Ketojezik çok güzel çalışıyor. Daha sonra Villanov çok güzel çalışıyor. Gösterdiğim ilaç. İkisi aynı anda günde bir kez olmak üzere. Eğer ki hayvanda ateş varsa ateşini ölçüyoruz. Ağrı kesiciyi sabah akşam. Günde bir kez de B vitamini uygulayarak 5 gün boyunca hayvana uyguladığımız takdirde hayvan kendini toparlayacak, düzelecek ve öksürüğü atacak üzerinden. Bunları uygulamazsak hayvan kısa sürede atlatacağı öksürüğü daha uzun sürede atlatmaya, vücut direnç göstermeye başlayacak ve atlatamadığı durumda da vereme çevirecek arkadaşlar. Ciğerler tamamen, üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte ciğerler tamamen gidecek. Hayvanda gerileme olacak. Vereme kadar gider. Onun için hayvanımızda yani iştahsızlık, tüylerde kabarma, yani soğukla ilgili tüylerde kabarma, iştahsızlık, burun akıntısı, özellikle sümüklenme varsa, yani daha kötü olmasını beklemeden hayvanın, hani yiyor diye umursamayız. Sıkıntı yok ama yese bile ilaçlarımıza devam edelim. 5 gün boyunca koruyucu olarak ilaçlarımızı kullanalım ve 5 günün sonunda hayvanımızı kurtaracağız arkadaşlar. Dediğim gibi başka hiçbir ilaç almaya gerek yok. Piyasada satılan Draxin ve benzeri ilaçlar, benzeri antibiyotikler hiçbiri bir şekilde çalışmıyor. Yani bir sürü para veriyoruz, ilaçları alıyoruz, veriyoruz ve çalışmıyor. Uygularken de özellikle yani antibiyotikleri birbirine karıştırmayalım. Şimdi biz mesela danamız rahatsız, atıyorum buna Flortek uyguladık. Danada bir düzelme yok. İlk gün, ertesi gün bakıyoruz. Getiriyoruz, Panteramisin uyguluyoruz ya da Piramisin La uyguluyoruz. Bunlar birbiriyle çatışıyor arkadaşlar. Çatıştığı için hiçbir şekilde etki göstermiyor. Hangi ilaçla başladıysak tedaviye, o ilaçla 5 günlük süre zarfında bitireceğiz. Daha sonrasında bir sonuç alamadıysak 5 günün sonrasında 2 gün ara verip başka bir ilaçla devam edeceğiz. Çünkü ilaçlar çatıştığı için hiçbir fayda göstermiyor. Arkadaşlar burası benim damım. Gördüğünüz gibi derme çatma, dediğim gibi. Böyle damlarda biz çocukluktan beri hani hobi seviyoruz. İli bok olmayanın karnı tok olmaz diyoruz ve çocukluktan beri bu şekilde hayvan bakıyoruz, besliyoruz. İyi kötü bir şeyler öğreniyoruz, üzerine koyuyoruz. Hastalıklar sürekli değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Nasıl insanlarda dediğim gibi grip her gün, her yıl bir farklısı gösteriyorsa, hayvanlarda da
farklılık gösteriyor. Bugün çalışan, çok güzel bir şekilde çalışan ilaç bir sonraki yıl o hastalıkta çalışmayabiliyor. Şu an piyasada birçok antibiyotik çeşidi var. Öksürük için bir sürü ilaç var, işte üst solunum yolu için bir sürü ilaç var. Ama bunun çalışanını bulmak, uygulamak gerekir. Ben de 2 yıldır, 3 yıldır bu ilacı deniyorum. Flortek gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ve uyguluyorum, sonuç alıyorum. Ben uyguluyorum, siz de uygulayın, siz de sonuç alın. Boş yere başka ilaçlara para vermeyin. Sadece bunları kullandığınızda bir sıkıntı olmayacak. Bu bölümden, bu videomdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Her şekilde elimden geldiği kadar yardımcı olurum size. Dediğim gibi tekrardan veteriner değilim. Ama hayat tecrübesi var. Sadece yardımcı olmak istiyorum. Kimseden 5 kuruş talep etmiyorum. İlaç da satmıyorum, yem de satmıyorum. Bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum sadece. Bildiklerimi, öğrendiklerimi sizlerle paylaşayım. Siz de kazanın istiyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.